Daha önceden bilgisini verdiğim ve yer yer videolarımda gördüğünüz Nissens markasının fabrika ziyaretinde neler yaptık, süreç nasıl geçti ve oradan aldığım bobinleri kullanırken ilk izlenimlerim nasıl, hepsinden sırayla bahsedelim. Nissens genel olarak ülkemizde radyatör, kalorifer peteği veya evaporatör üreticisi olarak bilinir. Hatta ben bile yakın zamana kadar bu markanın ateşleme bobini ürettiği hakkında bilgim yoktu. Kendileri de zaten bu algıyı değiştirmek için ısı değiştiricilerinde gösterdikleri kalite anlayışını ateşleme bobini piyasasında da yakalamak için birçok ülkeden otomotiv alanında köşe yazarlarını çağırmışlar. Her ne kadar otomotiv köşe yazarlığı yapmasam da Türkiye'den de teknik kariyer olarak benim gitmem ayrıca mutlu etti. Bu veya bunun gibi noktalara ulaşmamı sağlayan siz değerli takipçilerime de bir kez daha teşekkürlerimi sunarak seyahatimizin detaylarına inelim. Seyahat öncesi hazırlıklar, uçağı bekleme ve uçuş süreci derken hemen hemen 6 saatlik bir yolculuk sonrasında Polonya'nın Varşova Havalimanı'na çok şükür sağ salim iniş yaptık. Tabi fabrikanın olduğu şehir kuzeye doğru yaklaşık 2 saatlik bir mesafede olan Białystok şehrinde bulunduğundan ilk gün dinlenme ve ufaktan etrafı gezme haricinde bir faaliyette bulunmadık. Ertesi gün Nissens markasının genel yapılanması ve sonrasında da özellikle ateşleme bobininde kullanılan teknoloji ve ürün çeşitliliğinden bahsettiler. Ben sizler için cımbızladığım birkaç önemli bilgiyi hızlıca özetleyecek olursam, Nissens özellikle ateşleme bobininde herhangi bir markaya fabrikasyon yani OEM parça üretmiyor. Sebebi ise araç markalarına üretim yapan yedek parça üreticilerinin bir hayli yoğun ve rekabetin zor olduğunu belirttiler. Ayrıca yan sanayi ve tabiri caizse alt kalite ürünlerde de Çin ve Tayvan piyasayı resmen ele geçirdiğinden yönelimlerini bu iki pazarın arasında tutmuşlar. Türkiye'deki tabirle söyleyecek olursam kaliteli yan sanayi ürün üretmeyi hedefleyen Nissens, OEM standartlarında sunduğu ürün kalitesine karşılık fiyatını da mümkün mertebe dip rakamlarda tutmayı hedeflemektedir. Verilen bu özet bilgilerden sonra fabrikada yaptığımız ziyaretlerde ise çeşit çeşit tüm bobinlerin üretim sürecini gözlemlemiş oldum. Kendileri de özellikle dile getirdi. Zaten bizler de biliyoruz, sağlıklı bir motorda bobinlerin en büyük düşmanı maalesef sıcaklık. Özellikle kalem tipi bobin dediğimiz parçalarda bobin silindir kapağının içine girdiğinden soğutma çok zor olduğu için zamanla bobinin iç kısmındaki devreler yanabiliyor. Devreler yanmasa bile bobinin dış kısmı fiziksel olarak zarar gördüğünden tekrar bobin almak zorunda kalabiliyoruz. Bobinlerdeki devre elemanları ile PCB denilen anakartların Macaristan'daki fabrikadan geldiğini öğrenmenin yanında özellikle bobinin sarıldığı plastik parçalarda sıcaklığa dayanabilecek özel tariflerinin olduğunu belirttiler. Hatta özellikle bu parçada hatırladığım kadarıyla Tayvanlıların bu ürünün malzeme bilgisini kopyalamaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını da arada belirttiler. Sizleri fazla sıkmamak adına fabrikada genel olarak gözlemlediğim şu oldu. Tek bir bakır tel ile plastik ve devre elemanlarının birleşmesiyle üretime başlanan bu süreçte binlerce çeşit aracın bobinlerinin üretimini gözlemlemiş olduk. Bu aşamadan sonra hangi faaliyetlerimiz oldu onlardan bahsedeceğim, ancak öncesinde aracınıza uygun Nissens yedek parçayı doğru bir şekilde nereden bulup nasıl sipariş edebiliriz onun bilgisini vereyim. Öncelikle aracınıza ait aradığınız parçanın OEM kodunu bilmeniz gerekiyor. OEM kodu için ise ben Real OEM veya Part Soğuk sitelerini kullanarak aradığım parça hangi başlık altında ise oraya ulaşıp bu gördüğünüz numaraları temin ediyorum. Gördüğünüz üzere elimde üreticinin belirlemiş olduğu aracıma ait radyatör ve ateşleme bobininin OEM numaraları mevcut. Daha sonra bu numaraları Google'dan Nissens katalog yazarak bulduğumuz sitede aramak için kullanacağız. Tabi isterseniz bu siteden de parça numarası girmek yerine aracınızın marka modelini girerek firmanın ürettiği tüm yedek parçalara ulaşabilirsiniz. Her neyse bizim elimizde OEM numarası olduğundan bu numarayı buradaki bölüme girerek arama butonuna basıyoruz. Bunun sonucunda da gördüğünüz üzere ilgili numaraya ait aracımız için tam uyumlu ürün veya ürünlerin listesine ulaşabilirsiniz. Tabi burada önemli bir nokta daha var. Nissens'in kendi bünyesinde bu parçaya atadığı ayrı bir numara daha oluyor. Aslında bu durum tüm yedek parça üreticileri için geçerli olup elde ettiğiniz bu numarayı sanayideki yedek parça satan dükkanlara sunarak sipariş etmeniz gerekmektedir. Bana sponsor olan diğer yedek parça markalarındaki gibi Nissens de ürünleri kendi satmayıp ara distribütörler aracılığıyla oradan da yedek parça satıcıları üzerinden son kullanıcılarına ulaştırıyor. Maalesef direkt satın alabileceğiniz bir e-ticaret sitesi olmadığından süreç diğer markalarda olduğu gibi bu şekilde işlemektedir. Uyumlu parçaya ulaşım konusunda gerekli bilgileri de verdikten sonra Nissens'te daha neler yaptık onlara bakalım. Burada bir sergi alanında ürünlerin sergilendiği ve bazı uygulamaları yapabildiğimiz ortamlar hazırlamışlar. Hızlıca ürün gamına da bakacak olursak zaten daha öncesinde yağ soğutucusu, kondenser, radyatör ve kalorifer peteği ürettiklerini belirtmiştim. Buraya geliş amacımızın da ateşleme bobini olduğuna göre diğer ürünlere değinecek olursam marş motoru, turbo, alternatör, radyatör fan motoru,
fan termi ve kalorifer motoru gibi aslında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Tüm bunların yanında Nissens yedek parçalarının kullanıldığı araçları da test etme şansımız oldu. Özellikle bu araçlarda harici beyin yapılarak kullanılan bobinler sökülerek yerine Nissens marka bobinlerin takılmasıyla bizzat test etme imkanımız da oldu. Özellikle yapılan driftin sürecin en heyecanlı ve zevkli noktalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Yine bununla beraber offroad yaparak arazide gizlenmiş Nissens yedek parçalarını bulmak sürece keyif katan uygulamalardan biri oldu. Tabi burada birçok etkinlik yaptık. Kartingden tutun yedek parçalara ait bulmacalara kadar yaratıcı uygulamalar düşünmüşler. Özellikle araçta oluşturulan yapay bir arızayı çözmek ve benim takım kaptanı seçilmemden ötürü sürecin birçok noktasında aktif olarak yer aldım. Eğlenceli ve samimi bir organizasyondan sonra final aşamasında ödül ve hediyelerimizi alarak Polonya'daki süreci yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Tüm Nissens çalışanlarına gösterdikleri misafirperverlik için buradan da teşekkürlerimi sunarak işin tarafıma düşen kısmına dönelim. Geçtiğimiz 5 ay boyunca yaklaşık 30 gün arayla aracımın fabrikasyon bobinleri sırayla bozulmaya başladı. Tam da bu noktada Nissens ile görüşmelerimiz başladığından yeni bobini almayıp sürecin bu noktasına kadar test için bekledim. Açıkça söylemek gerekirse Nissens ile anlaşma olmasaydı elimdeki çıkma bobinleri kullanarak yola devam edecektim. Çünkü yaptığım araştırmalarda parçacıdan alacağınız o bilindik markaların hepsi BMW özelinde konuşacak olursam Çin veya Tayvan üretimi parçalardan oluşmaktadır. Daha önceki tecrübelerime dayanarak onların ömrünün de maalesef 5 yıl civarında olmayıp bu gördüğünüz orijinal bobinler gibi 20-30 yıl dayanmıyor. Zaten bir araçta bobinler ayrı ayrı ise ve biri bozulduysa aşağı yukarı ikişer ay arayla çalışma saatleri dolduğundan sırasıyla bozulmaktadır. Bundan dolayı benim 4. bobinde arıza verince tamamını Nissens marka bobinlerle değiştirmeye karar verdim. Ben bobinleri sökerken çok kısa bir şekilde ateşleme bobini arızasından da bahsedeyim. Arıza durumunda bazı araçlarda hata kodu vermese dahi motorun sarsıntılı çalışması bu durumun en bariz belirtisidir. Bununla birlikte egzozdan çiğ benzin atılması ve çekiş düşüklüğü başlıca belirtilerdendir diyebilirim. Gerçi artık yeni araçlarda bobin arızalanınca ilgili silindirin yakıtını sistem otomatik olarak kesiyor ama hala birçok araçta bu durumla karşılaşmanız mümkün. Hatta çiğ benzin çıkışı olduğundan oksijen sensörü de zengin karışım hatası vermektedir. Özellikle 6 ve üzerindeki silindir sayısına sahip motorlarda 2 bobin birden arıza verdiğinde seyir halindeyken egzozdaki patırdamayı da rahatlıkla hissedebilirsiniz. İşin özeti bobin bozulursa şüphelendiğiniz bobinin fişini çekerek motorun çalışma ritmini kontrol edin. Eğer tekleme artıyorsa o bobin sağlamdır. Aksi takdirde soketi sökülen bobin motorda bir tepkiye neden olmuyorsa kesin arızalıdır diyerek değişim yapmanız gerekmektedir. Yeni bobinlere baktığımızda ise dış görünüşünün orijinalleriyle birebir aynı olduğunu uyumluluk açısından söylemek mümkün. Tabi tek kriter ölçülerinin uyması değil, direnç değerlerinin de katalog değerlerini karşılaması gerekmektedir. Benim kullanacağım bobinler için konuşacak olursam 1. pin ila 3. pin arasında katalog değerlerine göre 0.4 ve 0.8 ohm arasında olmalıdır. Bu arada söktüğünüz bobinlerde direnç değerleri doğru olsa bile bobinin bu kauçuk izolatöründe hasarlar meydana gelirse ateşleme buradan gövdeye yapılacağından buji tarafında herhangi bir kıvılcım olmaz. Tabi bu durum sonucunda da arıza tespit cihazında herhangi bir arıza kaydı göstermeyeceğinden sizleri yanıltabilir. Her neyse tüm bobinlerin direnç değerlerini de kontrol ettikten sonra gerek buji gerekse bobin değişiminde seramik kısımları bu dielektrik gresten sürmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tabi bu gres iletken olmadığından bujinin metal kısımlarına sürülmemesine özen göstermeniz gerekmektedir. Bizim aldığımız bobinlerin hemen iç kısmında bu gresin uygulaması marka tarafından yapıldığı için ben herhangi bir işleme tabi tutmadım. Ancak bobini sökerken pipo kısmının yırtılmaması adına bu uygulamayı özellikle tavsiye ederim. Yeni bobinlerin montajı gayet kolay olduğundan hepsini külbütör kapağı üzerindeki yerine yerleştirip civatalarını 8 Nm ile torkluyoruz. Gerekli elektriksel bağlantıları ile motor kapağını da kapatıp aracı marşa hazır hale getirdim. Eski sarsıntılı çalışmadan eser kalmayan aracımı yaklaşık bu bobinlerle 30 gündür test ederek tecrübelerimi sizinle paylaştım. Özellikle bu süre zarfında inanın eski bobinlere göre çekişi çok daha iyi olup sürüş konforunu hissedilir derecede artırdı. Tabi ilerleyen zamanlarda bu bobinleri bir süre daha kullanıp sıcaklık faktörüne bağlı olarak bobinlerin fiziksel kontrolünü tekrardan yaptığım kısa bir video daha olacak. O zamandaki sonuçlara göre Nissens marka bobinlerinin kalitesini tekrardan teyit ederek sizlere mümkün olduğunca objektif ve güvenilir bir içerik hazırlayacağım. Şimdilik çalışmalarımızı bu şekilde sonlandırarak sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepinizi selamlıyorum.